17 Şubat'ta gökyüzünde sıradan bir tutulma değil, adeta bir ateş halkası yanacak. Bu olay sadece bir burcun değil, hepimizin hikayesini kökünden değiştirmeye geliyor. Eğer Kova, Aslan, Boğa ve Akrep etkiliyse doğum haritan, sen bu filmin başrollerindesin. Ama istisnasız herkes bu küresel kırılmadan nasibini alacak gibi gözüküyor. Evrenin bu gelecek müdahalesine gerçekten hazır mısın? Dünyanın büyük bir kısmından izlenen bu gizli ateş çemberi kapalı kapılar ardında hepimizin hayat rotasını sarsıyor. Otorite çöküyor, yeni bir çağ başlıyor. Bu videoda duyacakların, birazdan anlatacağım gerçekler seni sarsabilir. Bu yüzden video başlamadan önce bu enerji akışına dahil olmak için beğen butonuna şimdi bas ve bu kadersel yolculukta kaybolmamak için abone ol. 17 Şubat 2026'da Kova burcunun 28 derecesinde kadersel bir eşikten geçiyoruz. Astrolojide 28 ve 29 dereceler anaertik derecelerdir. Yani krizin, karmik tamamlanmanın ve kaderin sınır çizgileridir. Bu tutulma sana taze ve yavaş bir başlangıç sunmuyor. Tam aksine kaçınılmaz bir sonun getirdiği mecburi ve acil ve sarsıcı bir doğuş vaat ediyor. 12 burcu tek tek anlatacağım bu videoda. Hatta videonun sonunda bu kaosu nasıl kişisel bir güce dönüştüreceğinin tek bir sırrını vereceğim. O yüzden sonuna kadar benimle kal. Ama önce zihninde 2018 yılına gitmeni bir istiyorum. Özellikle 2018'in başlarında hayatında neleri başlattın? Neleri yarım bıraktın? Evren 2018'den beri kapanmamış o eski defterleri şimdi yeniden açıyor. Ama bu kez çok acımasız bir farkla. Kova burcu isyanı, devrimi ve kolektif bilinci temsil eder. Tutulma anında gökyüzünün isyankar çocuğu Uranüs ile çok sert bir açı yaşayacağız. Bağımsızlık arzun ile o çok alışkın olduğun konfor alanının arasında adeta yırtılacaksın diyebilirim. Çünkü Uranüs değişimi sana acımasızca mecbur kılacak. Değişime direnme. Lüksün artık ortadan kalktı. Bu süreçte kendi haritanın labirentlerinde kaybolursan açıklamalardaki linkten bireysel danışmanlık alarak yolunu aydınlatabilirsin. Üstelik tutulmanın hemen ardından Satürn ve Neptün Zodyak'ın sıfır noktasında kavuşuyor. Bu ne demek biliyor musun? Eski inanç sistemlerin, dogmaların ve o katı sınırların kelimenin tam anlamıyla sular altında kalıyor. Ezoterizmde buna kenosis yani boşalma çağrısı denir. Yeni bir bilincin doğabilmesi için içinin ve egonun tamamen boşaltılması gerekiyor. Şimdi gel bu mecburi evrimin senin hayatında hangi fay hatlarını nasıl kıracağına bir bakalım. Bu anlattıklarımı yükselen burcuna göre dinlemeyi sakın unutma. Evet, Koç burcuyla başlıyoruz. Kova tutulması senin gelecek ideallerini, sosyal çevreni kökünden değiştiriyor. Yıllardır ait olduğunu sandığın çevrenin aslında vizyonunu ne kadar daralttığını fark edeceksin. Gelecek vizyonun içinde bulunduğun o sahte arkadaşlıklar ve toksik sosyal çevrelere Uranüsyen bir şokla acımasızca tasfiye ediliyor. Harika haber şu ki küllerinden doğan yepyeni vizyoner ve ultra güçlü bir topluluğa liderlik etmeye başlıyorsun. Geldik Boğa burcuna. Boğa burcu ve yükselen boğalarda tutulma haritanın en tepe noktasında gerçekleşirken konfor alanına olan düşkünlüğün sarsıcı bir testten geçiyor. O çok güvendiğin, sarsılmaz sandığın kariyer şaton bir gecede boyut değiştirebilir. Eyvah deme. Çünkü bu tutulma seni köle gibi çalıştığın o sistemden koparıp kendi fütüristik imparatorluğunu kuracağın radikal bir yola doğru fırlatıyor. Kariyer hayatında geri döndürülemez bir sıçrama yaşayabilirsin sevgili Boğa burcu. Evet, geldik ikizler ve yükselen ikizlere. Akademik hedefler, inanç sistemleri ve hayat felsefen üzerine devasa bir ışık tutuyor. Bildiğini sandığın her şey aslında sana öğretilmiş birer dogma olduğunu fark edeceksin. İnandığın tüm doğrular ve dünya görüşün bu depremle beraber yıkılıyor.
Harika olan şey ise hiç beklemediğin bir uzak mesafe rotası ve yurt dışı ihtimali. Hayatının yeni merkez üssü olacak yer işte o yurt dışı alanlar. Yengeç burcu, geldik Yengeç burcuna. Yengeç ve yükselen yengeçlerde tutulma senin kriz, ölüm, borçlar ve yeniden doğum dediğimiz evini aydınlatıyor. Başkalarından beklediğin destekler veya ortak kaynaklar alanında statüko tamamen çöküyor. Psikolojik bağımlılıkların kadersel bir tamam mı, devam mı testinden geçecek. Bir nevi artık başkalarından destek bekleme olayın bitiyor. Ancak bu kriz korkularını yenerek gerçek spiritüel gücünü ve gizli finansal zekanı uyandırman için muazzam bir fırsat verecek. Aslan burcuna geçmeden önce şunu bilmeni istiyorum. Bu anlattıklarım seni korkutuyorsa doğru yoldasın demektir. Çünkü evren hazır olmadığımız hiçbir krizi önümüze koymaz. Videonun kapanışında yapacağım konuşmayı bekle. Çünkü orada düğümü çözeceğiz. Ve şimdi devam ediyoruz. Aslan burçları. Aslan burçları. Neredesiniz aslan burçları? Kova aslan aksının ana oyuncusu sensin. Zıt burcunda gerçekleşen bu tutulma evliliğini ve ticari ortaklıklarını hedef alıyor. Evlilik ve ortaklık arenasında artık maskeler düşüyor. Sana hizmet etmeyen, seni kısıtlayan bağlar radikal bir şekilde kopuyor. Kontrolü elinde tutma arzun karşı tarafın isyanıyla paramparça olabilir. Ama bu bitişler seni ruhunu kısıtlayan o gerçek ve özgür partneri hazırlıyor. Evet, geldik Başak ve yükselen Başaklar. O mükemmeliyetçi doğan, iş yeri dinamiklerindeki ve günlük rutinlerindeki o duvarlar var ya, o duvarlara çarpıyor. Robot gibi sürdürdüğün düzen mecburen çöküyor. Vücudun sana dur ve format at diye bağım bağım bağırıyor. Harika olan şey şu ki artık bedenini sömüren kölelik bitiyor. Kendi çalışma kurallarını özgürce baştan yazıyorsun. Evet, geldik terazilere. Teraziler, aşk hayatın, romantik ilişkilerin ve yaratıcılığın ateşten bir çember içine giriyor. O yüzeysel flörtler veya seni beslemeyen projeler anaertik kova enerjisiyle buhar oluyor. Risk alma vaktin artık doldu. Artık sahneden inip yepyeni bir senaryo yazmalısın. İçindeki o donmuş yaratıcılık volkanı patlamak üzere. Kadersel bir karşılaşma kalbinin ritmini baştan tanımlayabilir. Evet, akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar en sevdiğim burç diyebilirim. Neden? Siz akrepler gerçekten benim kanalımda senaryo yazdınız. En yüksek izlenmeler akrep burcundan geliyor. Öncelikle size teşekkür ederekten başlıyorum. Akrep burçlarında en mahrem alanın yuvan ve ailen köklerinin olduğu yerde tutulmanın merkezinde oluyor ve aile bağların ve çocukluk travmalarınla ilgili göbek bağın uranüsyen bir makasla aniden kesiliyor. Bak bu çok önemli. Çünkü Uranüs kopamadığın, bırakamadığın ve seni sürekli olarak geriye çektiği halde o bağımlılık duygusundan dolayı hayatından bir türlü çıkaramadığın alanı kadersel olarak koparır, atar, geçer gider. İlk başta acır ama o acı zamanla geçecektir. Hani iğne yaparlar ya, derin derin nefes al, derin derin nefes al diye. İşte şimdi o derin derin nefes alma zamanı. Biraz acıyacak ama hızlı geçecek. Geçmişin yüklerinden kurtuluyorsun. Artık sana ait olmayan o kökleri bırakıp yepyeni bir aidiyet duygusu ve yuva inşa etme zamanı da diyebiliriz. Evet, geldik Yay burcuna. Yay ve yükselen yaylar, zihnin çalışma şekli ve yakın çevrenle olan iletişim ağlarında büyük bir kısa devre yaşanacak. Kardeşlerin ve komşularınla şok edici krizler ve kopuşlar yaşanıyor. Düşüncelerini ifade etme biçimin radikalleşiyor. Harika olan ise o susturulmuş sesin artık megafonla duyulacak. İmza atacağın yeni anlaşmalar seni beklenmedik bir kitleye taşıyabilir. Evet, geldik oğlaklara. O sabırlı oğlaklar, onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Sabırla benim 2026 Oğlak Burcu videomu sonuna kadar dinledikleri için. Eğer hala dinlemeyenler varsa mutlaka dinleyin. Sizlere o videoda çok önemli şeyler anlattım. Burada ise tutulmayla ilgili sana olan etkilerinden bahsediyorum ve bu tutulma senin para,
özdeğer ve finansal güvenlik evinde gerçekleşiyor. Maddi güvenliğin, gelir kaynakların sarsıcı bir teste tabi tutulacak. Geleneksel para kazanma yöntemlerin aniden kesilebilir. Ama korkma. Çünkü yepyeni bir vizyonlar, yepyeni bir vizyoner ve kimseye boyun eğmeyen o maddi imparatorluğu kurmak için sana bir fırsat verecek. Ama bunun için eski alışkanlıklarını, eski çalışma rutininde bazı teknolojik gelişmeleri önünü açacak bir etkiler olacak gibi. O yüzden eski tas, eski hamam deme. Yeniliklere kendini aç ve o teknolojik konulardan ben anlamam aman deme, senin için gerçekten çok güzel fırsatları getirebilir. Evet, geldik Kova burcu. O tüm kozmik spotlar, o ışıklar, o ateş çemberi ve şimşekler senin üzerinde. Bu anaertik tutulma senin bedenini, kimliğini ve hayata yaklaşımını doğrudan hedefliyor. Evren 2018'den beri ertelediğin eski seni tam ortadan böyle ikiye bölüp öldürüyor. Ama hangi seni öldürüyor? Egosal seni öldürüyor. Yani egonda bir güncelleme, update gerçekleşecek diyor. Ama bu krizin ardından kozasından çıkan bir kelebek gibi yepyeni bir kimlikle ve durdurulamaz bir isyanla yeniden doğuyorsun. Evet, Balık burcu, neredesin Balık burcu? Balıklar, tutulma senin rüyalar, bilinçaltı, sırlar ve gizli düşmanlar evinde gerçekleşiyor. Bilinçaltın ve yıllardır halı altına süpürdüğün gölgeler ateş halkasıyla beraber aydınlanıyor. Kendi iç dünyanda herkesten gizlediğin bir aydınlanma yaşayacaksın. Bu bir nevi psikik ameliyat gibi düşünebilirsin ve bu ameliyat ilk etapta o gördüğün rüyalarla birlikte seni acıtabilir. Ama gökyüzündeki dizilim senin dünyanın en uyanmış şifacısına dönüştürebilir. Evet arkadaşlar, işte kozmik tablo bu. Önümüzdeki aylar sadece izleyenler için bir kriz ama okumayı bilenler için bir devrim olacak. Neyi okuyabilenler? Gökyüzünü okuyabilenler. Ya da bu okumayla ilgili eğitim alanlar, danışmanlık alanlar tabii ki birkaç adım daha önde olacaklar. Eski sistemler çöküyor çünkü çökmeleri gerekiyordu. Artık onların son kullanma tarihleri geldi. Sahte bağlar kopuyor çünkü seni kendi gerçeğine taşımaları gerekiyordu. Bizler kışın zorluğuna hazırlanmak için o eski ağaçları budamaktan, kesmekten korkmayanlarız. Dar ve boğucu eski dünya düzeninden çıkmak için o acılı ama kaçınılmaz başkalaşımı geçirecek olanlarız. Bu bir son değil. Bu kenosis. Yepyeni bir gücün doğması için eski benliğin tamamen boşaltılmasıdır. Şimdi senden bir şey istiyorum. Bu ateş çemberinden geçerken neleri geride bırakmaya hazır olduğunu bilmek istiyorum. Aşağıya yorumlara in ve algoritmayı değil, kendi hayatının kodlarını değiştirmek için şu sorunun cevabını aşağıya yaz. Benim haritamda Kova hangi evime düşüyor ve 2018'den beri taşımaktan yorulduğum hangi yükü bugün ateşe atıyorum? Ateşe attığın o şeyleri yaz ki kül olsun, gitsin, sen de kurtul, herkes de kurtulsun. Çünkü o yükü yazarak serbest bırakacaksın. Yorumlarınızı tek tek okuyup o sarsıcı ve dürüst olanların hepsine cevap yazacağım. Unutma, yıldızların, gökyüzünün etkileri kaderinin tamamı değildir. O kaderin bir kısmını da yazmak senin elinde. Videolarımı beğendiğiniz, paylaştığınız için ve hype'ladığınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi bak. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.